Modern tıp öncülerinden Bergamalı Galen. Modern tıp gelişmesine öncü olan Hipokrat gibi isimlerden olan Galen, bugün bilinen birçok tedavi yöntemine destek sağlamıştır. Gerek maymun, gerekse insan üzerinde yaptığı incelemeler ve tedavilerin notları ile bugün birçok ameliyat yöntemlerine öncü olan Bergamalı Galen'i inceleyeceğiz. Galen, milattan önce 130'da Bergama'da doğdu ve Bergama asırlarca Galen'den dolayı ünlü bir şehir olarak anıldı. Galen'in babası Nikon iyi eğitim görmüş, kültürlü bir Yunanlıydı ve muhtemelen mimardı. Annesi ise dırdırcı, ters huylu bir kadındı. Belki de böyle olmasının nedeni kocasının içkiye fazlaca düşkünlüğü, oğlunun ise bir dahi olmasıydı. Galen 20 yaşındayken babası öldü. Galen de dünyayı tanımak ve tıp öğrenmek için yola koyuldu. Seyahatleri konusunda kesin bir kayıt yok, ancak İzmir'de bulunduğu ve orada öğrenim gördüğü biliniyor. İskenderiye'ye de gitti ve orada devrin ünlü kişileri ve eğitimcilerinden derslerini dinledi. Bunlar arasında Straton, Areşon gibi tıp dersleri ve Heraklinos'un anatomi konusundaki dersleri sayılabilir. Ne çeşit bir gençliği vardı, ne gibi serüvenleri olmuştu, şu veya bu tahmin yürütülebilir. Çünkü Galen hiçbir zaman bu konuda bir şey yazmamış, hayatını anlatmamıştı. En kötü ihtimalle oldukça çalışkan bir öğrenci olduğu söylenebilir. Bergama'ya dönüp doktorluğa başladığında 28 yaşındaydı. Galen çok başarılı bir doktordu. Çağdaşlarını bir hayli geçmişti. Zamanının bir kısmını tecrübe kazanmak ve bilgisini genişletmek için deneylere ayırdı. Bergama şehri böylesine bir deha için çok ufak, çok dardı ve Galen devrin New York'u sayılan Roma'ya doğru yola çıktı. Başlangıçta soğuk karşılandı çünkü gerçek tıp okullarının hiçbirisiyle ilişkisi yoktu. Galen'in önderi Hipokrat idi. Onun dışında modernlerin anlatmak istediği her şeyi bir kenara atıyordu. Bununla beraber şansı yaver gitti ve şifa bulmaz bir hastalığa yakalandığı söylenen Eudemus'u iyileştirince bir hayli ün kazandı. Roma artık Galen'i kabullenmiş ve hizmeti karşılığı kendisine yüksek ücret ödemeye başlamıştı. Roma'nın soylu filozof kralı Marcus Aurelius modaya uyarak Galen'e başvurdu. Kendisi mide eğrisinden şikayetçiydi. Galen, kral hazretlerini kuvvetli bir peynir rejimiyle tedavi etti. Sonuç pek tatminkar olmuşa benziyor. Çünkü Marcus savaşa giderken oğlu Commodus'un yönetim ve eğitimini Galen'e bırakmıştı. İşte Galen böyle bir kentte dünyaya gelmiştir. Galen ilk eğitimini babası Nikon'dan almıştır ve daha sonraları Nikon'un oğlu Galen'i tıp alanında eğitim alması için yönlendirmiştir. Bu yönlendirmenin Nikon'un rüyasında sağlık tanrısı Asklepion ona oğlunu tıp doktoru yapmasını söylemesinden kaynaklandığı söylentisi mevcuttur. Ve Galen'in ilk tıp eğitimini Bergama'daki tıp okulu ve hastaneleri olan Asklepionlardaki önemli hocalardan almaya başlar. Daha sonra İzmir ve İskenderiye'de eğitimlerini sürdürmüştür. Buradaki çalışmalarından sonra başarılı bir hekim olarak Bergama'ya dönmüş ve burada gladyatörlerin hekimliğini yapmıştır. Galen hekimliği kadar yaptığı ve kullandığı ilaç tertipleriyle de tanınmıştır. Müsil tertipleri ve tiryak formülü çok meşhur olmuştur. Galen kullandığı ilaç tertiplerini kendi hazırlamış ve bu yüzden hekim olduğu kadar eczacı olarak da kabul edilmiştir. 500 kadar bitkisel, hayvansal ve mineral drogun tarifini yapmış ve etkilerini belirtmiştir. Baytop 2001. İşte Galen'in eczacılığının babası olarak kabul edilmesi, ilaç tertiplerini kendisinin hazırlanmasından kaynaklanmaktadır. Eğer Galen yaşadığı devirde herkesi bütünüyle gölgelemiş ve sözleri yüzyıllar boyunca tek geçerli görüş kabul edilmemiş olsaydı, bu yanlış kavramlar pek fazla şeyi değiştirmez ve unutulup giderlerdi. Kemiklere gelince, Galen bu konuda dahi çok bilgiye sahipti. Şans burada yardımcı olmuştu kendisine. Bir dağ başında öldürülmüş bir hırsızın iskeletini buldu. Galen'in ne kadar sevindiğini tahmin edebiliriz. Kemikleri topladı ve inceledi.
İncelediği maymunlardan insan bedenindeki kaslar ve sinirler konusunda aşağı yukarı fikir edinmişti. Ancak bu konudaki fikirleri ve bilgisi de şüphesiz yetersizdi. Galen, duyu sinirlerinin beyinde hareket sinirlerinin ise omurilikte teşekkül ettiğini düşünüyordu. Yani Galen, insan bedeninde iki çeşit sinir olduğunu bunların başında biliyordu ve bu bahis konusunda akıllıca yazılar yazmıştı. Göğüs ve karın organlarını tamamlamış ve her birinin fonksiyonlarını ortaya çıkarmıştı. Pratik çalışmaları ve araştırmalarına rağmen Galen bir yandan da bütün öğrendiklerini, hatta öğrenemediği bir sürü şeyi yazmaya vakit bulabiliyordu. Toplam olarak 78 kitap ve 14 makale yazmıştı. Anatomi konusunda 9, fizyoloji konusunda 17, patoloji konusunda 6, terapati konusunda 16 ve farmasi konusunda 30 kitabı vardı. Galen tarafından ciddi bir gerçek olarak ortaya konan 3 kuram daha vardı. Bunlar da asırlar boyunca tıp mesleğinde kıyametler koparmıştır. Birincisi, karnının karaciğerde doğal ruhlar, sol karıncıkta hayati ruhlar ve beyinde hayvansal ruhlar haline dönüştüğüdür. Bütün organizmanın nefes tarafından canlandırılmakta olduğunu söylemişti. Bugün buna ruh veya can deniyor. İkinci kuram, kanın ayırıcı bölmedeki hayali delikler kanalıyla sağ karıncıktan sol karıncığa geçtiğini söylüyordu. Üçüncü ise yaraların tedavisinde cerrahat teşekkül etmesi gerekliliği kuramıydı. Bu daha sonraları yaranın ikinci defa kapanması yoluyla tedavi olarak bilinmekteydi. Bu saçma fikir cerrahi uzun yollar geri bıraktırmış ve binlerce kurbana mal olmuştur. Galen doğuştan gezginci, bilme ve öğrenme isteğiyle hareket eden biriydi. En fazla Roma'da kalmış fakat Roma bile onu daimi barındırmayı başaramamıştı. Pek geçerli olmayan bir rivayete göre onu imparatorluk başkentinden uzaklaştıran sebep veba idi. Pek muhtemel görünmüyor çünkü Galen'in en çok saygı duyduğu biri olan Hipokrat bunun tam tersini yapmıştı. Her neyse, Galen mesleğini bıraktı ve uzun seyahatlere çıktı. Gezdiği yerler tam olarak bilinmiyor. Ancak Limni adasında görüldüğü kesin söylentilere göre burayı ziyaretinin nedeni Limni toprağının tedavi edici özellikler taşıdığı. Burada pek uzun kaldığı sanılmıyor. Ancak kesin olarak bilinen bir şey, Roma'ya bir daha hiç dönmediğidir. Galen'in son yılları biraz karanlık, şurada burada kah doğayı incelerken, kah yazarken, kah dostlarına bulgularını anlatırken görülüyor ve böylece gitgide kayboluyor. Ölüm tarihi bile bilinmiyor. Sicilya adasında 80 yaşlarında öldüğü sanılıyor.